Günaydın Bay Walser. Ne diyorsunuz? Günaydın diyordum Bay Walser. İyi ettiniz sanki. Hala uyuyorsunuz. Keşke uyusam. Üstelik akşamdan kalmasınız. Nasıl? Akşamdan kalmasınız. Dün gece biraz içtim Bayan Borgward. Biraz fazla kaçırdınız. Size öyle geliyor. Gene vicdanınızı mı dinlediniz? Evet. Bankadan çektiğim paraların makbuzları geldi de. Siz de zavallı amcanız Fabian'ı düşündünüz. Tam dediğiniz gibi. Servet mutluluk getirmiyor. Ama fakirlikten daha fazlasını getiriyor ya. Neyse, çok içlenmişe benziyorsunuz. Evet, çok duygulandım. Postadan çıkanları getirdim. Komodinin üzerine bırakın. Ama çok yavaş hareket edin. Siz dolaştıkça sanki rüzgar esiyor. Postada önemli bir şey var mı? Bir telgraf. Başka şöyle iç açıcı bir şey yok mu? Çiçek tohumu kataloğu ya da şöyle kocaman bir doğum günü ilanı. Bilmem. Size gelen postayı okumam hiç Bay Walser. Neden? Bazen çok ilginç şeyler olur. Panjurları açayım mı? Ama çok yavaş lütfen. Bir alabalığın kılçığını çıkarır gibi. Birdenbire fazla ışığa dayanamam. Güzel bir gün. Akşam olmadan günü övmemelisiniz Bayan Borgward. İçimde öyle bir his var ki... Hangi mevsimdeyiz? Sonbahar. Birkaç gündür. Siz daha uykudasınız. Yanılmıyorsam bunu biraz önce de söylediniz. Ben de keşke uyuyabilsem demiştim. Aslında sabah karanlığından beri gözlerim açık. O an yataktan kalkmalıydınız. Erken kalkmak sağlıklıdır böyle. Bayan Borgward, bazen özellikle sabahları bu yumuşak ve içten dış görünüşünüz altında hiç de insancıl olmayan bir gaddarlık yattığını düşünüyorum. Renkli bir dış görünüş altında pek çok gizlilikler yatar. Sabah karanlığında kalkmak. Şu düşünceye bakın. Hastaların ölüme yaklaştıkları ve ölecek adayların son nefesini verdiği saatlerde. Ne çirkin düşünceler bunlar. İzin verin de sözümü bitireyim. Uyku yumuşak ve beyaz bir sis bulutu gibi kaçarken ve bizler değerli uykuya yeniden dalabilmek için bir kenarını tutmaya çalışırken. Güzel. Değil mi ya? Henüz lafım bitmedi. Evet, uykunun kollarında hepimiz birer meleğiz. Ben bile. Üstelik düşümle zavallı Bay Marinelli'yi gördüm. Hep aynı şeyleri düşünmemelisiniz. Düşündüm demiyorum Bayan Borgward. Düşümde gördüm. Niçin sözlerimi dikkatle dinlemiyorsunuz? Evet Bayan Borgward. İnsan şöyle yavaş yavaş ayak uçlarından doğru uyanmaya başlar. Bu duyguyu bilir misiniz? Romatizmayı mı kastediyorsunuz? Basit insanlar her şeye bir ad takmayı çok iyi bilir. Ya da mafsal iltihabı. Ya da bir sürü başka adlar. Ben de bu ağrıları özellikle eğildiğim zaman sırt ve kalçamda duyuyorum. O zaman ağrı şuradan başlayıp... Aklımı karıştıran tek insan da sizsiniz Bayan Borgward. Yıllar süresince belki bazı şeyler öğrendim sizden. Demek istediğim bu değil. Demek istediğim sabahın tazeliği, diriliği şöyle insanın adalelerinden yükselmeye, sinirlerini yatıştırmaya ve bir keman telleri gibi yüreğine doğru yayılmaya başladığını. Şair olmalıymışsınız. Şair olduğumu söyleyenler de var. Kent dışında karga ve başka hayvanlarla çepeçevre sarılmış yalnız yaşayan bir adam ancak şair olabilir diyorlar. Şairler sizin kadar çok konuşmaz Bay Walser. Sizce çok mu konuşuyorum Bayan Borgward? Buna alıştım. Yoksa fazla sessizlik olurdu. Bakın. Şu iki kargayı görüyor musunuz? Hı? Şu soldaki karga Winifred teyzeye benzemiyor mu? Amma da yaptınız Bay Walser. Ölülerden bu biçimde söz etmemelisiniz. Ölülerden mi? Evet. Aynı Winifred teyze gibi. Onun da güzel tüyleri vardı. Ama içi karga gibi kapkaraydı. Hiçbirimiz melek değiliz. Siz de mi? Ben de. Kahvaltınızı getireyim mi? Evet lütfen. Düşümde başka ne gördüğümü biliyor musunuz? Bir iş tutmalıymışım. Aklınız alıyor mu?
Belki de sizin için en doğrusu bu. Rica ederim. Size ne kötülük ettim de bana bunu söylüyorsunuz? Size iyi davranmıyor muyum? Kötü niyetle söylemedim Bay Valser. Çalışmak ha. Kollarda kolluklar, pantolonda bisikletten aşınmasın diye kıskaçlar, bacaklarımda bütün bir aile, evrak çantasında peynir ekmek, kurutma kağıdında mürekkep lekeleri, zam istemek için boyun eğip müdürün huzuruna çıkmak. Kendi de müdür olabilir insan. Ben müdür olmak için mi dünyaya geldim Bayan Borgward? Değil ama tutacak başka meslekler de var. Size bir şey söyleyeyim mi? İnsanın tutacağı hiçbir meslek yok. Meslekler bizi tutuyor. İnsan işi anladığında iş işten geçmiş oluyor. Ayrıca benim durumumda birinin çalışması ahlaksızlık olur. Talihsiz amcam Fabian beni tek mirasçısı olarak bıraktı. Bunu düşünmeyin Bay Valser. Birinin yükseldiği mesleğine benim de el uzatmam toplum dışı bir davranış olur. Ne istiyor bu kargalar? Kavga ediyorlar. Belki de konuşmamızı işittiler. Fabian amca ve varisi olarak kendimden söz ettim ya. Bu kadar mesafeden kargalar bir şey işitmezler. Sevgili Bayan Borgward, siz ne bilirsiniz kargaları? Hiç karga oldunuz mu ki? Ya siz? Yok, ben de olmadım. Neyse, başka bir şeyden konuşalım. Hani kahvaltımı getirecektiniz? Evet ama beni bırakmıyorsunuz ki. Güzel bir gün demiştiniz değil mi? Şahane bir gün. İnsanı çevresine açılmaya zorlayan bir gün değil mi? Kesinlikle. İnsanın nehir kıyılarındaki ovalarda, kayın ağaçları altında, çamların koyu yeşilliğinde, hayvanların otladığı bir mezarlık görünümünü özlediği bir gün. Artık yaz değil Bay Valser, sonbahar geldi. Ve artık yataktan çıkmazsanız dışarıda kış gelecek. Ne iyi olurdu. Bilir misiniz, kışı çok severim. Ağaçların tepelerinde parlayan beyazlığı, taş Apollo'nun giydiği kardan başlığı. Bana öyle geliyor ki kargalarım da kışın sanki benim dünyamdan değil de bambaşka bir dünyadan gelmiş gibi oluyorlar. Siz ne dersiniz? Bu konuyu hiç düşünmedim. Tabii, üstelik kargaları düşünmenize gerek de yok. Evet, insanın vicdanının rahat olması mutlak güzel bir şey. Alışıyor insan. Mutlak. Ama biliyor musunuz, İnsan tam son bulduğuna inandığı an yeni baskılar yüklenmese vicdanına, hadi buna alışır diyelim. Neyse, bunlardan konuşmayalım. Saat kaç demiştiniz? Neredeyse 12. Yoksa gelip konuşmazdım. Kaça geliyor dediniz, kaça? Artık kalkmazsanız... Anladım. Kahvaltınızı getireyim. Siz de bu arada postaya baksanız belki iyi olur. Madem ki ısrar ediyorsunuz. Özellikle o telgrafa. Doğru ya, telgrafa bakmalıyım. Neymiş? Perşembe öğle yemeğinde beni bekle Kozima. Beni bekle. Perşembe öğle yemeği Kozima. Bayan Borgward. Bay Valser, eğer bugün gerçekten kahvaltınızı istiyorsanız... Bayan Borgward, korkarım bugün kahvaltıya gerek kalmayacak. Günlerden ne? Perşembe. İşte korktuğum çıktı. Hemen kalkmazsanız... Cuma olacak değil mi? Ne yazık ki elimde sizin zaman hesaplarınızı kanıtlayan bir belge var. Bu telgraf. Misafir geliyor. Misafir mi? Evet, hem de öğle yemeğine. Evde yeterince yiyeceğimiz var mı? Gelen konuğa bağlı. Ne yazık ki kim olduğunu söyleyemeyeceğim. Kozima denen biri. Bu isim size birini anımsatıyor mu? Kozima? Bilemiyorum. Ben de, aklıma kimse gelmiyor. Kozima. Evet. En genci değil mi? Evet, en genci. Sanırım ana tarafında. Hayır, baba tarafında. Gerçekten mi? Evet Bay Valser. Umarım bu sonuncusudur. Ben de. Ayrıca Nikolaus amca da var. İşte onu hiç bilmiyordum. İlk gençliğinde evi terk etti ve kimse de onun adını bir daha ağzına almadı. Ama bütün suç da onda. Ne suçu? Bay Marinelli'yi bize o yollamıştı. Neyse kapatalım bu konuyu. Demek Kozima hala. Bu kez kendinize hakim olmaya çalışın Bay Valser. Sanki her zaman hakim olmuyormuşum gibi. Belki de ziyaretinin nedeni bambaşka bir şeydir. Yani nasıl diyeyim, yani ailevi sorunlar yüzünden gelmiyordur. Ne dersiniz? Korkarım ki... Ben de Bayan Borgward. Ben de.
Kargalar bizi gerçekten işitiyor galiba. Evet sevgili Kozima hala, seni gördüğüme çok seviniyorum. Öyle mi? Evet, ayrıca da çok hoşsun. İltifatlarına karşılık vermek isterdim. Ama senin görünüşün hiç de parlak değil. Ben çok güç uyku uyuyan bir insanım. Bu koşullar altında başka türlüsü zaten beklenemez. Yoksa seni bu karga sürüsü mü rahatsız ediyor? Kargalar mı? Yok, onları çok severim. Evet, gerçekten bir kere olsun ziyaretime gelmekle çok iyi ettiniz. Eskiden çok kalabalık olan bir ailenin hayatta kalmış birkaç ferdi hiç değilse el ele vermeli diye düşündüm. Çok güzel konuşuyorsun, çok doğru. Senin doğru. De aynı duyguları taşımana seviniyorum Adrian. Bu arada şunu da sorayım. Nikolaus amcadan hiç haber aldınız oldu mu? Burjuva düzeni açısından soruyorsan Nikolaus diye birinin varlığını tanımıyoruz. Ya diğer açıdan? Son olarak 10 yıl kadar önce kendisinden haber aldığımızda Tiger Jimmy adlı katil bir kralın fedailiğini yapıyormuş. Tiger Jimmy, adamları garip durumlarda ölüp gitmişlerdi değil mi? Ondan haberim yok. Ama bunlarla bizim aile arasında bir bağlantı olsa gerek. Mutlak bir bağlantı aramak gerekirse bulunur. Evet, uzun süredir görüşmedik. Son görüştüğümüzde sen 5 yaşındaydın. Demek bu kadar oldu. Şu hale bakın. Güzel bir çocuk muydum? Çok çekici. Demek öyle. Evet, zaman geçiyor. Ne buyurdunuz? Zaman geçiyor demiştim. Çok haklısınız Kozima hala, çok. Hem de nasıl geçiyor. Şimdilerde sabahtan akşama kadar, eskiden doğuştan ölene dek olandan daha çok şey olup bitiyor. Öyle mi? Gazetelere bakılırsa öyle. Ama burada bir şey olup bittiği yok. Hiçbir şey mi? Hemen hemen. Ne olabilir ki? Bir kokteyl içer misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Önemli konulara değineceğim görüşmelerden önce alkol içmem. Ben başka hamurdan yoğrulmuşum. Ben de kafayı bulup neyin önemli neyin önemsiz olduğunu ayırt edemeyecek duruma gelmeden hiçbir şey konuşmam. Halinden belli oluyor. Öyle mi dersin? Evet. O halde izninizle. Evin çok güzel. Öyle, hem de çok sessiz. Bu kadar karga beni rahatsız ederdi doğrusu. Dediğim gibi ben kargaları severim ve onları diğer hayvanlara yeğlerim. Şerefine sevgili Kozima hala. Ayrıca ne diyordun? Önemli konular mı? Şöyle rahat bir kahvaltı edeceğimi sanmıştım. Rahat ve vitamin dolu yiyeceklerle. Sevgili Adrian, yenilen yemeğin cinsi konuşacağım konuyu hiç de etkilemez. Daha iyi ya. Yemekte ne olduğunu da bilmiyorum. Hiç ilgilenmem. İşlerine bakan bir karım var değil mi? Bir kadın var ama karım yok. Demek evli değilsin. İyi tahmin ettin hala. Hiç evlenmedin mi? Ya, sirklerde binicilik yapan bir kadınla bir zamanlar evlenmiştim ama çok kısa sürdü. Hiç anlaşamadık. Demek öyle. Nafaka ödemeye devam ediyor musun? Sevgili halacığım, neden beni sorguya çekiyorsun? Esasa gelelim sevgili Adrian. Sana karşı çok dürüst davranacağım. Neden? Dürüst olan kazanır diye olmasın sakın. Sana bunun aksini kanıtlayan tonla örnek gösterebilirim. Ben de. Üstelik ailemizden. Benim de aklıma onlar gelmişti. İzin verirsen biraz daha. Nasılsa sonradan aile konusuna döneceğiz. Ya mutlaka gerekiyorsa. Mutlak Adrian. Ben yıkılmış durumdayım. Şerefine. Yıkıldın mı? Yıkıldım. Yılların bile yıpratamadığı şu boynuna yakut kolyeyi takabildiğin sürece bu acıklı sözlerini pek ciddiye alamam halacığım. Bu kolye ölen kocama hizmetlerinden ötürü Prenses Anastasya'nın armağan ettiği kolyenin taklididir. Ne gibi hizmetler? Bu konuda bir tek kelime bile söyleyecek değilim. Nasıl istersen. O öldürülmeden önceydi değil mi? Henüz yaşıyor. Yoksa kolyeyi geri isteyemezdi ki. Sen de verdin demek. Sevgili Adrian, herkes öyle sorunları kökten ele alan yöntemlere başvurmayı beceremez. Ölen kocanı ben tanır mıydım? Fabian onu yıktıktan sonra ortalardan kayboldu. Abini mi kastediyorsun? Senin de amcanı. Aynı zamanda bağışçı mı? Az sonra o konuya da geçeceğiz zaten. Yıkılmış. Ya kulaklarındaki şahane küpelere ne demeli? Onlar da yalancı Adrian. Asıllarını rehinciye ve borçlandığım kimselere vererek namusumu kurtardım. Kullandığın sözler başka, daha iyi zamanlara ait yaşamları anımsatıyor sevgili ablacığım. İçinde yaşadığımız zaman bana pek bir şey ifade etmiyor. Sözcüklerini kavramak kolay, hele insan yıkılmışsa. Bu tür sözcükler kullanmak benim tarzımdır. Gene de ne demek istediğini pek anlayamıyorum. Anlamadığını sanmam ya.
Benden yardım istemeye gelmedi mi? Yardım mı? Böyle tanımlarsan öyle olsun. İçini dök sevgili halacığım. Merak etme, dökeceğim sevgili Adrian. Bir kızım var. Öyle mi? Bakımına çok sevindim. Yani senin hesabına demek istiyorum. Varım yoğum bu kız. Demek çocuğuna çok bağlısın. Hiç de değil. Hiç mi hiç geçinemiyoruz. Üzüldüm doğrusu. Varım yoğum bu kız diyorum. Bunu sözcük anlamında kavramalısın. Yani başka hiçbir şeye sahip değilim. İnsanın bir çocuğu olmasının sahip olunacak en büyük hazine olduğu kanısındayım. Çoğu kez. Ama istisnalar da var. Bu çocuğun yaratılışına, huylarına ve bunların değerlendirilmesine de bağlı. Değerlendirme mi dedin? Evet, değerlendirme. Nasıl söyleyeyim bilmem ki, bu bana çok akılcı bir görüş gibi geldi. Yani sözlerin şairane demeyeceğim, ama düşünce açısından bugün ender rastlanan bir açıklık var görüşlerinde. Böyle konuşmalardan hoşlanacağını biliyordum. Bu görüşüne pek katılmayacağım. Gerçeği söylemem gerekirse bu türlü gözlemlerim olmadı pek. Ben sürekli düş dünyasında yaşayan bir kişiyimdir. Görünüşünde bunu kanıtlıyor. Doğru mu söylüyorsun? Neyse, bırakalım bunu. Daha sonra nasılsa kişiliğini konuşacağız. Güzel. Güzel mi? Yani kişiliğimi değil, kızını kastediyorum. Danimarka köpeklerinin güzelliğine benzer. Öyle mi? Evet. Ahlak bakımından Danimarka köpeklerinin insanlardan üstün olduğunu söyleyenler tanırım. İnsanlardan üstün olmak için fazla özellik gerekmez. Öyle bir karşılık verdiniz ki iyi niyetli olanı bile susturur. Ayrıca bir kadının bir erkeği beğenmesinde ne yazık ki ahlak pek önemli rol oynamaz. Öyle deme sevgili Allah. Erkekten erkeğe fark var. Peki sen kendini hangi gruptan sayıyorsun? Ben kendimi mi? Evet, sen kendini. Birinci gruptan. Hazırladım. Ben de bundan korkuyordum. Yemeği kastediyorum. Buyurun sevgili halacığım, buyurun. Parmesan peyniri. Ne dedin? Çorbaya parmesan alır mısın? Hayır, teşekkür ederim. Yanılmıyorsam bu ev de eskiden Fabian amcana aitti. Yanılmıyorsun. Ailevi konularda hemen hemen hiç yanılmam. Koyabilir miyim? Chateauneuf-du-Pape. Çok iyi yaşıyorsun. Şikayetim yok. Teşekkür ederim. Fabian amcan, diyelim ki öleli kaç yıl oldu? 13 Kasım'da 7 yıl olacak. Günü gününe nasıl da biliyorsun? Bağışçımın yaşamıyla ilgili tarihleri unutsam ayıp olurdu değil mi? Özellikle ölümüyle ilgili tarihi. Öldüğünü nereden biliyorsun halacığım? Ölümden başka gerçekler de var. Özellikle yeryüzüyle gökyüzü arasında. Bunu sonra konuşacağız. Okula nerede gittin? Ne yazık ki hiç gitmedim sevgili halam. Şerefine. Evde özel eğitim gördüm. Unutulmaz Marinelli bana ders verdi. Marinelli. Evet. Marinelli. Nikolaus'un arkadaşı değil miydi? Evet. Peki o ne oldu? Ne yazık ki o da öldü. Garip. Çok. Fabian amcan sana hiç benden bahsetti mi? Yo, çok sessiz bir kişiydi. Susması gereken konular da çoktu. Belki en sevgili kız kardeşinin ben olduğumu biliyorsundur. Doğrusu bilmiyordum. Çok eskiden beri. Çok hoş bir çocuktu. İnce, uzun. Hep de bahriyeli elbiseleri giyerdi. Her zaman bembeyaz. Öyle mi? Sonraları hiç de öyle değildi. Öyle. Sonraları değişti. Karga gibi simsiyah oldu. Karga gibi simsiyah mı dedin? Karga gibi simsiyah. İnsan sevgisi içinde boğulup gitmişti. Ona da bu gerekliydi. Bazı kilise ve hastanelere bağışta bulunduğunu biliyorum. Din konusunda reformist olduğu söylenemez. Öyle mi gerçekten? Karga gibi simsiyah diyorum ya. Ayrıntılardan söz edebilir misin? Servise devam edebilir miyim? Lütfen. Evet. Evet sevgili Adriancığım. O zamandan beri uzun bir süre geçti. Teşekkürler Bayan Borgward. Kuşkonmazların servisini biz yaparız. Evet. Fabian amcanın karga gibi simsiyah oluşunda kalmıştık. Bu konuda bana ayrıntılar verebilir misin? Ne de olsa kendisi benim bağışçım. Ayrıntılar mı? Bakalım. Şöyle ne kadarını hak ettiğini bir anlayalım da. Bana karşı dürüst olmayacak mıydı? Mutlak. Mutlak. Ama karşılıksız değil sevgili Adrian. Dürüst olmak pahalıdır.
Bunu dikkatli kullanmak gerekir. Hele en sevdiği kız kardeşi olarak bana ayda hatırı sayılır bir para bıraktığını düşünürsem. Öyle mi? Evet, kaybından büyük zarar duyduğum bir para. Anlıyorum. Henüz tam anlamıyorsun sevgili Adrian. Tam anlamıyorsun. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Bir şey mi arzu ettiniz? Bay Adrian Walser burada mı oturuyor? Evet. O zaman doğru geldim. Şu sırada Bay Walser'i halası Bayan Cosima von Hergenrath ziyaret etmekteler değil mi? Bu da doğru. Bay Walser'den ne istediğinizi öğrenebilir miyim? Hiçbir şey. Beni çağıran Bayan von Hergenrath 2.30'da kendilerini almamı istediler. Ama saat henüz 2'yi 5 geçiyor. Genellikle hep biraz erken gelirim. Çok işe yarar böylesi. Şoförü müsünüz? Hayır değil. Koruyucusuyum. Bayan von Hergenrath'ın bir koruyucuya gereksinme duyması... Serbest çalışırım. Saat ücretim 4,5 mark. Saat 10'dan sonra 2 katı. Öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya olan kişiler için kaçınılmaz bir hizmet. Öldürülmek mi? Bayan von Hergenrath Bay Walser'in kendisini öldüreceğini mi sanıyor? Bay Walser'in ailesinin fertlerinden çoğunu öldürdüğü gerçeği göz önünde tutulursa bu şüphe hiç de aşırı sayılmaz. Bay Walser kimseyi öldürmez. Neden sinirleniyorsunuz? Suç bende değil ki. Ayrıca öldürmesi için nedenleri de olsa gerek. Şunu söyleyeyim ki... Bu konu size acı veriyorsa kapatalım. Evin çevresi kargalarla dolu. Güzel kargalar. Bay Walser kargaları sever. Gerçekten mi? Ne büyük rastlantı. Ben de severim. Adım Mönkeberg. Rol Maria Mönkeberg. Memnun oldum. O mutluluk bana ait. Ben Bay Walser'in ev işlerini görüyorum. Adım Borgward. Çok kıvanç duydum. Bir parça ekmek var mı Bayan Borgward? Ekmek mi? Şu kargalara biraz yem verecektim de. Ha, öyle mi? Kargalar ekmeği pek sevmez. Bu ekmeği kimin verdiğine bağlıdır. Nasıl isterseniz. Buyurun, işte bir parça ekmek. Teşekkür ederim. Servis yapabilir miyim? Teşekkür ederim. Bütün bunlar çok ilginç sevgili halacığım. Fabian amcanın yeni yönlerini öğrenmiş oluyorum. Ben onu böyle tanımazdım. Bana öyle geliyor ki şimdi de benimle aylığının yeniden düzenlenmesini görüşmek istiyorsun değil mi? Ayrıca bir sorum daha var. Kızını bu işe neden karıştırmaya çalıştın? Sevgili Adrian, sen genç bir erkeksin. Hardal. Efendim? Hardal alır mısın? İnsanı gerçekten allak bullak ediyorsun. İngiliz hardalı mı yoksa Fransız mı? Ne İngiliz'i ne Fransız'ı. Hardal. Ben hardal yemem. Ben de çok genç değilim, orta yaşlıyım ne yazık ki. Yanılıyorsun. Erkeklerin kadınların aksine her yıl 1 sene yaşlandıklarını unutuyorsun. Belki bunu unutmuş olabilirim. Her neyse, bir erkeğin en güzel yaşlarındasın. Zamanım varsa sana bir erkeğin en güzel yaşlarıyla ilgili görüşlerimi açıklamak isterim. Zamanım yok. Bana kalırsa bir erkeğin en güzel yılları kadınların peşinden koştuğu yıllardır. Adrian, rica ederim. Gerçekten sevgili halacığım, bir erkeğin en güzel yılları çok kritik yıllardır. Bu son kararı vermesi gereken zamandır. Bu da benim gibi biri için hiç de kolay olmayacaktır. Kolay olmayacağı bir gerçek. İşte ben de bu nedenle bu yıllarımı yalnız geçirmeye karar verdim. Özür dilerim. Bardağım boş, içki koyabilir miyim? Evet, hayır. Beni çok şaşırtıyorsun. Ah sevgili Cosima halacığım, tek şaşıran sen değilsin. Daha önceleri de herkesin aklını başından almıştı. Artık yeter Adrian. Örneğin ev işlerini gören Bayan Borgward. Öyle bir ruhu vardır ki ayrıca bedenini de görmemezlikten gelemezsin. Ama onu bir kere öylesine şaşırttım ki bir konuda fikrini soracak olsan verecek hiçbir yanıtı yoktur. Ama onun iyi tarafı sakinliğini hiçbir zaman kaybetmemesi. Sana da sevgili halacığım, benimle konuşurken sakinliğini muhafaza etmeni sağlık veririm. Bu da ne demek oluyor? Ah, şimdi bu nefis Şatonöf'ten iç de kendini toparla. Ne kadar güzel değil mi? Çok. Bir süre önce bağ bozumunun bütün şarap ürününü satın aldım. Oldukça pahalıya oturmuştur. Ama değer.
Konuya gelelim. Adrian, sen bir katilsin. Neyim? Bir katilsin. Ama sevgili Kozime halacığım, bana karşı nasıl sözler kullanıyorsun? Bu yüzyılın en utanmaz kitle katliamını yapan katil sensin. Sözlerin beni çok şaşırtıyor. Son yüzyılda bile senin gibisi yok. O zaman sana Doktor Krippen'i anımsatmak zorundayım. Kimi? Geçen yüzyıl sonunda Londra'da yaşamış Doktor Krippen. 5 kez evlenmiş, 6 da sevgilisi olmuş. 13'ünü de garip biçimde öldürmüş. Anlatayım mı nasıl öldürdüğünü? Hayır, anlatma. Şimdi seni konuşuyorum. Örneğin zehiri nane çayına koyuyorduk. Yalnızca zavallı mutsuz amcam Fabian'ı değil. Tanrı'ya şükürler olsun, amcam ne zavallı ne de mutsuzdu. İnanır mısın, onun karga gibi simsiyah olduğunu anlattığında yüreğime bir taş oturdu. Tatlıyla meyveyi getireyim. Ben artık bir şey yemem. Lütfen Bayan Borgward. Düşünün, burası halamın öyle hoşuna gitti ki temelli kalmak istiyor. Öyle mi sayın bayan? Evet. Burası güzel ve çok sessiz. Ve hemen hemen hiç gelen giden yoktur. Değil mi Bayan Borgward? Çok ender. Biraz önce birisi geldi. Sizi götürecekmiş sayın bayan. Tanrı'ya şükürler olsun. Seni almaya mı geliyorlar? Evet sevgili Adrian, beni almaya geliyorlar. Kendisine bir fincan kahve verdim ama içmiyor. Dışarıda kargalara yem vermekle meşgul. Öyle mi? Ona ben çağırana dek bitişik odada beklemesini söyleyiniz. Baş üstüne sayın bayan. Onu çağıracak mısın? Gerek duyarsam. Peki kim bu bey? Adı Mönkeberg. Münkeberg. Adı bana bir şey ifade etmiyor. Benim içinse güven demek. Neye karşı? Sana karşı. Sen amcan Fabian'ı ve diğer amcaların Robert'le Jasper'i öldürdüğün gibi halaların Gertrude, Winifred ve Patricia'yı da öldürdün. Hepsini de nasıl ezbere biliyorsun? Hayatta kalan bir ben varım. Baba tarafından. Anne tarafından başka hısımlarım var. Ayrıca Nikolaus'u da unuttun. Onun yaşadığını sanıyorum. Ondan söz etmiyorum. Çok yazık. Yani bir şeyler duymak isterdim. Sözü değiştirmeyi de çok iyi beceriyorsun. Daha başka işler de beceririm. Neyse, konuya dönelim. Demek istediğim para değil, öyle mi? Hayır. Iris'le evleneceksin. Kiminle? Iris. Kızımla. Görüyor musun, bu arada onu tamamen unutmuştum. Demek bu kadar insanı öldürmüş bir katile kızını vermek istiyorsun. Demek itiraf ediyorsun. Hiçbir şey itiraf etmiyorum. Duruma bir an senin gözüne bakmaya çalıştım. Azıcık tutumuna alışmaya çalışıyorum. Onu karın olarak alacaksın. Servetinin yarısını ve çelik tesisleriyle gemi tersane tahvillerine vereceksin. Onları reddetmiştim. Ona bir de banka hesabı açacaksın. Öyle mi? Evet. Kızınla aranızdaki ilişkilerin kötü olduğunu düşündükçe onun uğruna yaptığın çabalar duygulandırıyor beni halacığım. Bu işi halledersem ondan büyük bir yüzde alacağımı senden gizlemek istemem. Dürüstlüğün onurunu gösterir. Tek onurunun bu olup olmadığından emin değilim ya. Önerin nedenle çekici olursa olsun gene de kabul edemem. Neden yalnız kalmak istediğimi sana anlatmaya çalıştım. Ayrıca eve bir başka kadın gelirse Bayan Borgward'ın işi bırakacağından korkuyorum. Bayan Borgward'dan bana ne? Sana ne ama benim için çok önemli. Ayrıca Iris'in bu eve gelmesinden söz eden kim? Nasılsa senin yanında ve bu kargalar arasında kendisini iyi hissetmeyecektir. Hayatından da kaygıya düşecektir. Ben bu işe yalnızca biçim açısından bakıyorum. Bir bağış toplumda iyi karşılanmaz. Korkarım bu tasarılarının tümünü kafandan silmek zorunda kalacaksın. Kızınla sana küçük bir aylık bağlamaya seve seve hazırım. Ama bununla büyük adımlar atmaya kalkamazsınız. Örneğin dantel perdeler ve miras kalan porselen sizin olmaz. Ama yaşayabilirsiniz. Pazar günleri kaz kızartması yiyebilirsiniz. Ayrıca size meslek tutup çalışmanızı da öneririm. Benim uzak yakın akrabalardan 67'sine baktığımı ve bu arada kayıp Nikolaus amcanın reşit olmamış çocukları bulunduğunu da unutmamanı isterim. Nikolaus'un çocukları yoktu. O zaman beni nasıl enayi yerine koyduklarını görüyorsun. Bana ne? Ben senden şunu istiyorum. Kahvenizi burada mı, dışarıda terasta mı içersiniz? Ben kahve filan istemem. Dışarıda, terasta sevgili Bayan Borgward. Halam kent insanının kuşkulu yaşamına dönmeden önce sonbahar havasının iyice tadını çıkarmak istiyor, öyle değil mi Kozime halacığım? Bay Mönkeberg bitişik odada mı? Evet sayın bayan. O zaman ona seri oturmasını söyleyiniz. Halamın kendisine ihtiyacı olduğu takdirde yakınında bulunsun. Baş üstüne Bay Walser.
Ne güzel bir gün. Açık hava ne harika değil mi? Adrian, ben... Yoksa kargalar seni rahatsız mı ediyor? Adrian, benim çok vaktim yok. Seni aramamın sebebi... Çok vaktin yok mu? Bana inan ki bu çok büyük bir yanlış Kozimala. Bak, beni kendine örnek al. Benim her zaman vaktim var. Daha geçenlerde ölen dedemin resim albümlerini düzenlemek için 4 gün harcadım. Sen böyle bir işe 4 gün harcayabilirsin ama ben harcayamam. Bu arada neler keşfettiğimi hayret edersin. Düşün bir kere, Ulaştırma Bakanı ilk mayolardan giymiş. Bahçesinde güllerine bakarken... Adrian, sabrımı taşırıyorsun. Sarah Bernhardt 74 yaşında tekerlekli iskemle üzerinde Hamlet rolünde. Yeter. Lindorf Sarayı'nda Richard Wagner'le Kral 2. Ludwig, Tristan ve Isolde olarak. Ve bir post üzerinde Nikolaus amca çırılçıplak bir bebek. Belki sen de benimle birlikte bu albümü gözden geçirmek istersin ha? 5 dakikaya kadar önerimi kabul etmezsen seni polise teslim ederim. Senin yerinde olsam bundan vazgeçerim. O zaman hiçbir şey elde edemezsin. Küçük bir aylık bile. Ama seni astıklarında duyacağım mutluluğu düşün. Bugünlerde insanları asmıyorlar, kafalarını giyotinle kesiyorlar. Bana göre fark etmez. Ama birkaç Amerikan eyaleti dışında, örneğin Louisiana'da... Yıllarca izlettim seni. Polise mi? Tabii ki hayır. Özel olarak. Demek cinayetlerimi kişisel amaçların için kullanacaksın. Demek itiraf ediyorsun. Hiçbir zaman. Amacım senin yapını ortaya çıkarıp ailenin diğer fertleriyle karşılaştırmak. Şöyle bak, hiçbir fark yok. Ama Nikolaus hariç. Onun kişiliğini tanımam. Bu beni de öldüreceğin anlamına gelir. Ne kadar can sıkıcısın hala. Kimseyi öldürmediğimi sana kaç kere söyleyeceğim. Peki o zaman Winifred halanın seninle birlikte yaptığı bir orman gezintisinden sonra geri dönmeyişini nasıl açıklayacaksın? Geri döndü ama siz hiçbiriniz onu tanıyamadınız. Amcan Jasper'in seninle satranç oynarken yok oluşunu nasıl açıklayacaksın? Yok olmadı ki. Ayrıca kötü oyuncuydu. Düşün bir kere, daha oyunu köylü kadınla açarken... Bırak şimdi köylü kadını. Ama amcan bir daha eve dönmedi. Uçup gitti ama sonra geri geldi. Bu da ne demek? Sevgili Kozimala, bildiğin gibi cinayet işlenen yerde ceset bulunur. Öldürdüğümü söylediğin Winifred halanın, Jasper amcanın ve diğer aile fertlerinin cesetlerinin bulunmayışını nasıl açıklayacaksın peki? Tanrı biliyordur ne yaptığını. Biliyor. Toprağa gömdüğünü sanıyorum. Darılma ama, çok zevksizsin hala. Zevksizmişim. Bu da söyleyebileceğinin son haddi. Doktor Krippen bile cesetleri toprağa gömmedi. Onları dikkatle... Zevksizmişim. Bir katil bana bunu söylüyor, bana. Kahveniz? İstemem. Çok teşekkürler Bayan Borgward. Halamı öyle heyecanlandırdı ki... Bay Mönkeberg serde mi? Evet sayın bayan. Kulağını duvara dayamış oturuyor. Her söz anlaşılıyor. İşte bu iyi. Görüyor musun, korkmana gerek yok. Kahvenin yanında konyak ister misin? Hayır. Yoksa likör mü istersin? Hiçbir şey istemem. Lütfen konyakla 2 bardak getirin Bayan Borgward. Baş üstüne Bay Walser. Gerçek Napolyon konyağı. Daha Fabian amca... İstemem. Kozime hala, kahveyle konyak içmeni sana önemli sağlık veririm. Kim bu Bay Mönkeberg? Benim fedaim ve aynı zamanda tanığım. Öyle mi? Bu nedenle sana son kez öneririm ki... Sevgili Kozime halacığım, en güzel önerilerde bile kazançlı çıkmanın tek yolunun onları reddetmek olduğunu tecrübelerin sana göstermedi mi? Adrian, sana bir tek şey söyleyeceğim. 1 saat ya da daha kısa bir süre içinde demir parmaklıklar gerisinde bulacaksın kendini. Kozime hala, sana küçük ayrılığı kabul etmeni, kızını da daha şerefli birine satmanı ve dost kalmamızı öneriyorum. Seni katil seni, aile katili. Korkarım beni çileden çıkaracaksın. Oysa sana bir şey olsun istemem. Kargalar işitiyor. Onları işitmemek mümkün mü? Neredeyse insan kendi konuşmasını işitemeyecek. Bak, görüyor musun onları? Onları görmemek de mümkün değil. Bütün gökyüzünü siyaha boyadılar. Doğru. Bak, bir tek sözcük, tek heceli bir sözcük çıkarsa ağzından, sen de onlardan biri haline gelirsin. Bunu aklından çıkarma. Adrian, sen deli misin yoksa? Heyecanlanma Kozime hala, heyecanlanma. Soğukkanlılığını korursan kendini kurtarırsın. Bunu senin iyiliğin için söylüyorum. Söz ancak kurbanımı heyecanlandırdığımda etkin olur. Ha? Karşımdakinin huzurunu kaçırdığımı itiraf ederim. Ama gene de sizin... Beni deli yerine koyma Adrian. Patricia, Winifred ve Jasper de aynen böyle demişlerdi. Robert gülerek sormuştu.
Yoksa sen büyücü müsün? Son sözleri bu oldu. Şimdi yalnızca gaklıyor. İşitiyor musun? Bu belki de odur. Bu nedenle beni dinle hala. Bana inan. Seni karga yapmak istemiyorum. Kendini gülünç duruma sokma Adrian. Bir öfke krizinde karga haline getirdiği mutsuz amcam Fabian'ın son sözleri de bu olmuştu. Artık ona da acımıyorum. Çünkü bugün ciğeri 5 para etmez biri olduğunu öğrendim. Olaydan hemen sonra çok pişman oldum. Tek mirasçı olarak varını yoğunu bana bıraktığını bilmiyordum. Çok büyüklük etmiş değil mi? Ne dersin? Ama onu gene de yeniden insana dönüştürmek isterdim. Çok üzülüyorum. Ne yazık ki unutamayacağım öğretmenimi de bir çocukluk gururuyla henüz kargayı insana çevirme yöntemini bana öğretmeden karga haline getirmiştim. Şimdi bu yöntemi bilen tek kişi Nikolaus amca. O da kayıp. Adrian, ben... Lütfen bırak anlatayım. Dediğim gibi Fabian amcaya üzüldüm. Çünkü insan kendine iyilik edenlere karşı bir sorumluluk duyuyor. Sen bu konuda belki başka düşünüyorsundur. Ama ötekilere gelince Patricia, Jasper, Robert, Winifred ve adlarını sayamadığım diğerleri bunu hak ettiler. Hepsi aynı amaçla, yani beni sık boğaz etmek için geldiler. Senin gibi. İlkin Robert amca geldi. Fabian amcayı öldürdüğümü söyleyip benden büyük bir sus payı istedi. Ben kabul etmeye yanaşmayınca da polisle tehdit etti. Onu kargaya dönüştürmekten başka ne yapabilirdim? Ardından Winifred hala geldi. 2 kişi öldürdüğüme dair delilleri bulunduğuna inanıyordu. İstekleri de buna göre daha büyüktü. Onu da kargaya dönüştürmek zorunda kaldım ve böylece çorap söküğü gibi sürüp gitti. Şimdi de sonuncusu olarak sen geliyorsun. Tabii Nikolaus amca hariç. İsteklerinin de yerine getirilmesi olanaksız. Olanaksız çünkü daha önce de söylediğim gibi kurbanlarımdan arda kalanları koruyorum. Bunu yapmamın tek nedeni de ailevi duygularım. Çünkü sen de kabul edersin ki akrabalık insana bu türlü sorumluluklar yüklemez. Nihayet bitti mi sözlerin? Bilmem, bir düşüneyim. Evet her şeyi söylediğimi sanıyorum. Bak şimdi senden ricam. Önerilerimi kabul ediyor musun, etmiyor musun? Cosima, kargaların sana nasıl ihtar ettiklerini işitiyorsun. Ben de seni son kez uyarmak istiyorum. İşitiyor musun? İmdat! Bay Mönkeberg! İmdat! Kendimi tanıtabilir miyim? Adım Mönkeberg. Raul Maria Mönkeberg. Valser. Çok memnun oldum. O şeref bana ait Bay Mönkeberg. Oturmak ister misiniz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi Bay Mönkeberg, biraz geç kaldınız. Geç mi? Beni mi çağırdınız Bay Valser? Çağırmak mı? Yok, ben çağırmadım. Son olarak halam birini çağırmıştı. Öyle mi? Evet. Demek yanlış işittim. Konyağı getireyim mi? Lütfen Bayan Borgward, 2 de bardak. Benimle birlikte içersiniz değil mi? Aslında içmemem gerek. Eski yüreğim yok artık ama tek bir konyağın zararı olmaz. Ben de bunu demek istiyorum. Hemen getiririm. Demek halamın hizmetindeydiniz. Ailenizin çeşitli fertlerinin hizmetinde çalıştım Bay Valser. Aynı zamanda mı? Birbiri ardından. Demek haberiniz var. Evet, biliyorum. Halalarınıza ve amcalarınıza sonuna kadar, daha doğrusu insanca yaşamlarının sonuna dek hizmet ettim. Hep fedai olarak. Evet ve her seferinde bir an geç kaldım. Neden? Şimdi o konuya da değineceğim. Winifred halanızla ormanda gezindiğinizde 100 adım gerinizde yürüyordum. Onun nasıl heyecanlandığını duyacak kadar yakınınızdaydım. Jasper amcanızla satranç oynadığınızda ben... Teşekkürler Bay Mönkeberg. Yeterince bilginiz olduğunu anladım. Ailemin hizmetine girmeden önce nerede çalışıyordunuz? Yurt dışında bazı önemli kişilerin fedaisiydim. Öyle mi? Konyak. Teşekkür ederim Bayan Borgward. Bardaklarınıza koyayım. Hayır teşekkür ederim, ben koyarım. Yurt dışında dediniz değil mi? Örneğin 3 yıl süreyle bir bayın gölgesiydim. Adı... Tiger Jimmy. Çok doğru Adrian. Sevgili Nikolaus amca, sensin demek. Benim ya. Sanırım sevinmişsindir. Şimdi neden hep geç kaldığını anlıyorum. Kardeşlerini temizlemek istedin ki... Nedenmiş?
Jimmy Tiger'ın çetesi ne oldu? Hepsi evimde, kafeste. İşittiğim doğru muydu? O zavallı Nico Marinelli'yi de değiştirdin mi? Doğru işitmişsin. O hem arkadaşım hem de ustamdı. Benim de. Ama onu bana sen yolladın. Sanırım bu nedenle bana teşekkür ediyorsundur. Teşekkür mü? O konuya da döneceğiz. Biraz önce kargalarından bir kısmını tanımaya çalıştım ama kolay değil. Aile aralarında kaybolsun diye başka kargalar da edindim. Biliyor musun, sessiz geçen günlerimde bir zamanlar Patricia hala olduğunu bildiğim bir kuşun gözlerine bakmak yüreğimi sızlatırdı. Dayanılmaz bir çocuktu o. Büyüdüğünde de dayanılmaz bir insan. Ama gene de onların alın yazılarına karışmam. Sevgili Adriancığım, pişmansan onları geri getirebilirim. Yani demek istiyorsun ki... Hepsini geri getirebilirim. Kanlı canlı, hiç yaşlanmamış olarak karşında dikilebilirler. Bana çok garip bakıyorsun sevgili dostum. Biraz korkulu. Düşün ki ben Nico Marinelli'de eğitimimi bitirdim. Oysa sen daha her şeyi öğrenmeden öğretmenini de kanatlılar arasına yolladın. Sanırım o da buradadır. Uçup gitmemişse mutlak buradadır. Ama hangisi? Deneyelim mi? Galiba seni susturacak tek insan benim. Yoksa benim hakkımda bir kuşkun mu var? Belki de Nikolaos amca olup olmadığından kuşkulanıyorsun. Doğrusu evet. O zaman gel kanıtlayayım. Bir dakika daha bekle. Nikolaos amcaysan o halde neden çekip gittin? Senin olanakların öylesine çoktu ki. Dünyayı tanımak istiyordum. Sanatımı başka nesneler üzerinde de denemek istiyordum. Ve bunu yaptım da. Ve benim evde kalıp Marinelli'nin yardımıyla, nasıl söyleyeyim, biraz temizlik yapmamı istedin değil mi? Evet, doğru. Üstelik senin adına. Belki ikimiz için de yeterlidir. Hayır. Şimdi Fabian amcayı geri getireceksin. Aşağılığın biriydi o. Bu arada bunu da öğrendim. Ama suçluluk duygusundan kurtulmak istiyorum. Çoğunlukla geceleri beni uykusuz bırakan vicdanımı rahatlatmak istiyorum. Özellikle bankadan çekilen paraların fişleri geldiğinde. Sanırım para iyi yere harcanmaktadır. İyi, gerektiğinden de iyi. Hadi yürü gidelim. Sanırım bana kargalarından hangisinin o olduğunu anlayabilmem için bir ipucu verirsin. Veremem yani, denememiz gerek. Hadi gidelim. Bir dakika. Denemek mi dedin? Sana şunu söyleyeyim ki bir kez insana çevrilmiş karga bir daha kargaya dönüştürülemez. Demek öyle. Fabian'ın en sonuncusu olabileceğini, ondan önce bütün ailenin önüne dikilebileceğini düşünmelisin. Hı? Gidelim mi? Dur. Düşüneyim. Kuşkun mu var? Hayır, Nikolaos amca olduğunu kesinlikle bilseydim. Tabii ilk karganın Fabian olacağı kesin değil. 23 karga arasında. 24. Kozima'yı saymadın. Hadi gidelim. Sevgili dayıcığım, belki de bu sayıyı 25'e yükseltmeliyiz. Ya vicdanının sızlaması ne olacak? Sızlaması sürer gider ama hiç değilse rahata kavuşmuş olurum. Korkusuzca bir yaşama kavuşmuş olurum. Ben de doğrusu burada 25 karga arasında yaşamak istemem. Sen mi? Sen herhalde burada bir tek karga olmadan yaşamak isterdin. Tabii böylesi daha iyi olurdu. Seni rahatsız etmiyorlar mı? Açık konuşmam gerekirse ben onları sevmediğimi söylemek zorundayım. Onların daha önceki varlıklarını unutamadım. Ama onları kabullenmeyi de bir görev sayıyorum. Bazı mevsimlerde şairane oluyor. Söylediklerin çok çekici. Umutlanma amcacığım. Beni dönüştürmek olanaksızdır. Ben sakinliğimi hiç yitirmem. Bazen Bayan Borgward'a sinirlenirim o kadar. Ayrıca sen benim mirasçım da değilsin. Mirasçın kim peki? Özel yaşamını bana ve kargalara feda etmiş sadık hizmetkarım Bayan Borgward. Bu yaptığın iyi bir iş değil Adrian. Amcan Jasper'i onunla her gece satranç oynamak için geri getirmek isterim. Ya da Winifred halanı veya ikisini birden. Jimmy Tiger sana hiçbir şey bırakmadı mı? Hiçbir şey. Onun iyiliksever biri olduğunu, ganimetlerinden bir kısmını bağışlara yatırdığını sonradan öğrendim. Açık konuşalım. Ben buraya lüks içinde bir yaşam sağlamak amacıyla geldim. Lüks içinde mi? Lütfen benim ailenin 60'ın üzerinde ferdine yardım ettiğimi düşün. İleride bundan vazgeçeceksin. Kendi başlarının çarelerine baksınlar. Toplumsal adalete çok aykırı bir düşünce Nikolaos amca. Olabilir. Ben toplumsal adaleti düşünen bir kişi değilim. Lüks içinde bir yaşam ha? Tam üstüne bastın. Sevgili Nikolaos amca, lüks içinde bir geceyi kastediyorsun değil mi? Henüz 60 yaşındayım. Doğru mu? Daha mı çok gösteriyorum? Çok daha fazla gösteriyorsun. Ama belki de ışıklandırma yüzündendir. Bir konyak daha. Aha, unutmuştum. İçmene izin yok. Yok, bir konyak daha içeceğim. Nasıl istersen. Şerefine
Ama biliyor musun, oldukça hareketli bir hayat yaşadın. Yani bu da kalbi etkiler. O kalbim sapasağlam. Öyle mi? Doktorun aksini söylediğine değinmemiş miydin değil mi? Doktorlar anlamaz. Doğru birçoğu. Ama istisnalar da var. Arkadaşım Doktor Schelling örneğin. Biliyor musun, organlarımızın garip bir özelliği de yanlış çalışmaya başladıklarını belli etmemeleri. Ancak insanın karşısındaki bunu anlayabilir. Nasıl anladığını sorabilir miyim? Örneğin göz kapaklarının içinde. Seninkilere bakabilir miyim? Hayır, soldakine. Acımıyor. Ne görüyorsun? Benim doktor olmadım aklımdan çıkarma amcacığım. Görüşlerim pek de yanılmaz ya. Bir rastlantı ama buna karşı çok iyi bir ilacım var. Getireyim mi? Yok, hiçbir ilaca ihtiyacım yok. Nasıl istersen. Biliyor musun, her şeyin acısı sonradan çıkar. Yani sen de hiçbir şeyden geri kalmadan amcacığım. Ama Jimmy Tiger'la birlikte yaşamanın bazı sorumlulukları da olmuştur. Tabii sen Nicholas amcaysan, değilsen her şey başka türlü oluşmuştur. Neyse konuyu değiştirelim. Bir konyak daha içelim, ne dersin? Şerefine. Söylediklerinin hepsi saçma. Bence de. Günün birinde hepimiz ölmek zorundayız, er ya da geç. Amcacığım, ellerin titriyor senin. Benim ellerim mi? Sol kolunu uzatabilir misin? Bakayım şu parmaklarını da gerdir. Ya doğru. Ne var? Önemli bir şey değil Nikolaus amca. Yani bu tür belirtiler çok yanıltır insanı. Bir iki belirti de olsa gene de kötü bir şey düşünmek gerekmez yani. Bana söylemeyecek misin? Amca, bugün yani bir rastlantı ama yani öğleden sonra Doktor Schelling bana gelecek. Perşembe günleri hep birkaç el bezik oynarız. Sen bezik oynar mısın? Hayır ama... Öğrenmelisin. Son derece sakinleştirir insanı. Yok, benim sakinleşmeye ihtiyacım falan yok. Tabii yok canım, tabii yok. Ama eğlenceli oluyor. Ne diyecektim? Doktor Schelling iç hastalıkları uzmanı. Çok iyi bir doktor. Bir zamanlar buraya geldiğinde bir Hint prensine bakmıştı. Mihraca iyileşirdi ama hastalığı çok ilerlemişti. Bu nedenle ne yazık ki. Ama bunun senin durumunla bir ilgisi yok. İstersen arkadaşıma telefon edeyim, gelirken dinleme aletini falan getirsin. Hala bana söylemeyecek misin? Her ihtimale karşı da iğne ve sondayı, Adrian, bu gibi rahatsızlıkları ayakta tedavi edip edemediklerini bilmiyorum. Ama buradan 7 kilometre uzakta bir hastane var. Hastane diyorum ama 1. sınıf bir dinlenme oteli gibi. Baroness Hotzdorf. Tanırsın değil mi? Tanımalıydın onu. Neyse, hastaneden çıkmak bile istememişti. Çıkamadı da. Zavallı. Nikolaus amca. Birdenbire çok sarardın. Ben... Bak şimdi de kızarıyorsun. Senin bir şeyin var amca. Görür görmez anlamıştım. Gel şöyle arkana yaslan. İlaç getireyim ben sana, Beni zehirlemek istiyorsun. Ama sevgili amcacığım, anlaşılıyor ki cinayetsizler için bir aile kompleksi haline gelmiş. Ben senin ruhunu okumayı çok iyi bilirim. Bunun sana daha fazla yararı olmayacak. Çok uzağımdasın sevgili amca. Bu saçmalığa son ver. Nabzın hızlandı. Solumanda bir sıcaklık hissediyorsun değil mi? Adrian, seni uyarırım. Sen mi beni? Ben seni uyardım. Ama artık geç. Çok. Beni mi çağırdınız Bay Walser? Hay Allah, şeytan çarpsın. Hayır Bayan Borgward, ben çağırmadım. İçeri girecek tam zamanı buldunuz yani. İşini yarıda kestiniz Bayan Borgward. Tam karga olmak üzereydim. Değil mi sevgili Adrian? Suratındaki şaşkınlığı görüyor musunuz? Yoksa öfke mi? Şimdi de sen kızarıyorsun. Şimdi de sıra bende. Sakin nefes al. Adrian. Ne istemiştiniz Bayan Borgward? Bay Mönkeberg'in burada kalıp kalmayacağını öğrenmeye gelmiştim. Hiçbir zaman. Tabii ki burada kalıcıyım Bayan Borgward. Biraz çıkar mısınız lütfen, çıkar mısınız? Üstelik yalnız bu gece değil, bir süre burada kalmayı tasarlıyorum. Güneyde kırlara bakan bir oda isterim. Bir diyeceğin yok değil mi Adrian? Biliyor musun, o yeşilliklere açılan görünümü çok severim. Hayır. Hava kararmadan bu evi terk edeceksin. Dikkat. Sakin olun Bay Walser. Bay Walser, Bay Mönkeberg'i böyle gönderemezsiniz. Şu haline bakın adamın. Beni mi? Bu da ne demek? Bir bakın haline. Başına bir dert gelecek. Benim mi? Adam hasta.
Bu barışmak için mi? Hiçbir zaman Bay Mönkeberg. Daha siz kapıdan girdiğinizde anlamıştım daha ne kadar yaşayacağınızı. Görüyor musun Nikolaus amca? Bu nedenle izninizi almadan Doktor Schelling'e telefon edip hastanede bir yatak ayırmasını söylemiştim. Çok akıllıca bir davranış Bayan Borgward. Şimdi arkanıza yaslanın Bay Mönkeberg. Sakin soluyun. Nefes alın, verin, alın, verin. Bay Walser, gidip ilacı getirsenize. Ne olur ne olmaz. Haklısınız. İstemiyorum. Şimdi sakin durun Bay Mönkeberg. Sakin nefes alın, sakin. Belki o zaman dayanırsınız. Her kriz insanı mutlaka öldürmez ya. Gözlerinizi kapayın. Tamam, böylesi iyi. Rahat bırakın. Aman bağırmayın. Bırakın beni. Bağırmayın, gücünüzü harcamayın. Ellerinizi rahat bırakın. Öyle kramp girmiş gibi tutmayın. Bana verin. Sakin nefes alın. Daha rahat. Daha rahat Bay Mönkeberg. Daha rahat, bırakın kendinizi. Ay, tansiyonunuz yükseliyor, görüyorum. Sanırım istenilen noktaya eriştiniz. Şimdi küçük bir deney yapacağız. Sizi karga haline getireceğiz Nikolaus. Güzel, gri siyah tüylü, kanatlı kardeşleriniz arasına karışan bir karga. Başardım. İşte sevgili amcacığım. Nikolaus amca nerede? Kargaları bir sayın. O ne demek? Bayan Borgward. İzninizle konuşmayı dinlemiştim. Ve onun... Sizden çok şey öğrendim Bay Walser. Sizin sandığınızdan da çok. Öyle görünüyor. İnsan kendini tam verirse işte güç değil. Tabii başaracağımı bilmiyordum ama oldu. Denemeyi kazandım değil mi Bay Walser? Size teşekkür ederim Bayan Borgward. Vicdanıma bir yük daha binmesini önlemek istediniz değil mi? Sizin için korkmuştum. Heyecanlanmıştınız Bay Walser. Oysa huzursuz olmamaya dikkat etmeniz gerekir. Bu bir uyarma mı? İnsanın kendini frenleyebilmesi iyidir. Bakın bana, soğukkanlılığımı hiç yitiriyor muyum? Haklısınız. Şimdi gezintiye çıkacağım. Çok geç kalmayınız. Ne dediniz? 7.30'da yemek yiyoruz. Ve yarından itibaren daha erken kalkacağız. Ve daha az içeceğiz. Bunlar emir mi? Hayır, yalnızca istek. Sizin iyiliğiniz için. Bayan Borgward, vasiyetimi biliyorsunuz. Onu daha değiştirebilirim de. Değiştirin isterseniz. Sizi anlamıyorum. Henüz gençsiniz. Nasılsa benden uzun yaşayacaksınız. Bana söz verir misiniz? Ama söz veremem Bay Walser. Daha büyük bir güç var. Bazı felaketler olabilir. Öyle bir durum ortaya çıkabilir ki belki sizden beni kargaya dönüştürmenizi rica etmek zorunda kalırım. O zaman bunu yapar mısınız? Böyle durumda sizden aynı zamanda beni de kargaya dönüştürmenizi rica ederim. Ben de bunu bilmek istemiştim. Çok teşekkürler Bayan Borgward. Çok teşekkürler.